2016 yapımı Sing Street, Türkçe adıyla Şarkı Sokağı. Hayaller, müzik ve gençlik enerjisi dolu bir hikayeye hazır olun. Bu filmde bir grup gencin, müzikle hayatlarını nasıl değiştirdiğini baştan sona, tüm ayrıntılarıyla anlatıyoruz. Eğlenceli sahneler, unutulmaz şarkılar ve 80'ler havasıyla dolu bu yolculuğa hazırsanız hemen başlayalım. Konu 1980'lerin Dublin'inde, ekonomik krizle boğuşan ve insanların hayallerini sürekli ertelediği bir dönemde geçer. Şehrin sokakları genellikle gri, binalar bakımsızdır. İnsanların yüzlerinde umutsuzluk okunur. 15 yaşındaki Connor, bu kasvetli ortamda ailesindeki sorunlar yüzünden çocuk yaşta büyük bir yük taşır. Evde anne ve babası sürekli tartışır. Kimi zaman annesi sessizce ağlar, babası öfkeyle odadan çıkar. Yemek masasında bile huzur yoktur. Sevgi yerini suçlamalara ve kırıcı sözlere bırakmıştır. Connor bazen odasında kulaklığını takıp müzik dinleyerek tartışmaları duymamaya çalışır. Bazen pencereden dışarı bakarak bambaşka bir hayat hayal eder. Yeni başladığı Katolik okulu ise oldukça katı kurallarıyla bilinir. Öğrenciler düzenli sıraya girmek zorundadır. En ufak bir kural ihlali bile sert müdür tarafından cezalandırılır. Connor ilk günlerinde yeni üniformasına alışmaya çalışırken, diğer öğrencilerin alaycı bakışlarıyla karşılaşır. Müdür, sınıfa girip çocuklara bağırdığı anlarda Connor'ın bakışları yere kayar. Ama içindeki hayal gücü ve müzik tutkusu bambaşka bir kişiliğin varlığını hissettirir. Aklında sürekli bir şarkı çalar, defterinin kenarlarına şarkı sözleri karalamaktan kendini alamaz. Bir gün okulun karşısında, güneş ışığında parlayan bakır rengi saçları ve kendinden emin duruşuyla Rafina'yı görür. Kız, okulun karşı kaldırımında duvara yaslanmış, büyük güneş gözlükleri takmış ve elleri cebinde rahat bir şekilde durmaktadır. Uzun boylu, karizmatik ve gizemli bu genç kız, Connor için adeta hayallerden fırlamış gibidir. Gözlerini ondan alamaz. Connor önce uzaktan birkaç saniye boyunca onu izler, kalbi hızla çarpmaya başlar. Cesaretini toplamak için derin bir nefes alır. Ardından yavaş ama kararlı adımlarla ona yaklaşır. Rafina, Connor'ın gelişini fark eder ama ilk başta hiç tepki vermez. Sadece çenesini hafifçe kaldırarak onu süzer. Connor heyecanını gizlemeye çalışarak kendinden emin bir şekilde konuşur ve büyük bir yalan söyler. "Benim bir grubum var, klip çekiyoruz. Sen de oynar mısın?" Rafina önce başını yana eğip alaycı bir şekilde gülümser. Dudaklarının kenarında küçümseyici bir ifade belirir. Biraz da dalga geçer. Connor, heyecandan sesi titremesine rağmen gözlerini ondan ayırmaz ve ciddi bir şekilde başını sallayarak "Evet, tabii ki" der. Bu kararlılık, Rafina'nın ilgisini çeker. Birkaç saniye düşündükten sonra omuz silkerek çantasından bir kağıt çıkarır. Telefon numarasını yazar ve ona uzatır. "Tamam, arayın beni" diyerek kabul eder. Connor kağıdı titreyen elleriyle alırken yüzünde kocaman bir gülümseme belirir. İşte o an Connor'ın hayatının dönüm noktası olur. Connor, hemen bir grup kurmak için harekete geçer. Önce en yakın dostu Darren ile okulun arka bahçesinde buluşur ve ona Rafina'ya söylediklerini heyecanla anlatır. Darren gülerek, "Senin gerçekten grubun yok ki" dese de, Connor'ın yüzündeki kararlılığı görünce ona yardım etmeye karar verir. İkili, okulda yetenekli öğrencileri birer birer gözlemlemeye başlar. Teneffüslerde müzikle ilgilenen çocukları dinler. Kimisini prova yaparken izlerler. İlk olarak bas çalmada usta olan ve biraz lider ruhlu görünen Larry'i ikna ederler. Larry, onlara birkaç bas riffi çalarak yeteneğini kanıtlar ve gruba katılır. Ardından sıra Eamon'a gelir. Tuhaf hareketleri ve dağınık görünüşüne rağmen inanılmaz bir müzik bilgisine sahiptir. Connor, Eamon'un odasına gittiğinde duvarlarda Elvis ve Duran Duran posterlerini, yerde ise tavşan kafeslerini görür. Eamon, bir yandan tavşanlarına yem verirken, bir yandan da gitarıyla karmaşık akorlar çalar. Connor ve Darren büyülenmiş gibi onu izler ve hemen gruba katılması için ısrar ederler. Son olarak davulcu Geri gelir. Eski bir varilin üzerinde ritim tutarken gördükleri Geri, ellerindeki hız ve ritim duygusuyla onları etkiler. Ekip tamamlanınca çocuklar garajlarda, okulun boş sınıflarında ve Eamon'un evindeki tavşan kafeslerinin arasında saatlerce prova yapmaya başlar. Eamon'un odası neredeyse bir stüdyo gibidir. Her köşede gitar telleri, defterler ve plaklar vardır. Kimi zaman şarkı sözlerini defalarca değiştirirler. Kimi zaman kendi enstrümanlarını tamir ederler. Connor,
Bir melodi beğenmediğinde Eamon'la tartışır. Sonra birlikte yeni akorlar denerler. Çocuklar provalarda şarkılara kendi fikirlerini ekleyerek enerjik ve eğlenceli bir hava yaratırlar. Grubun adı Sing Street olur. Bu isim hem yaşadıkları sokaktan hem de müziğe duydukları saf tutkudan gelir ve çocuklar ismi söylediklerinde birbirlerine gülümseyerek bakar. Gerçekten bir grup olduklarını hissetmenin heyecanını yaşarlar. Grup ilk şarkılarını kaydederken Connor, Rafina'dan aldığı ilhamla bambaşka biri olur. Onun için yazdığı şarkılar, 80'lerin enerjik pop ve rock ruhunu taşır. Renkli synth melodileri ve akılda kalıcı sözlerle dolu bu şarkılar, Connor'ın duygularını açıkça yansıtır. Rafina'ya olan hayranlığı bir aşk hikayesine dönüşür. Rafina da yavaş yavaş Connor'a yakınlaşır. Çekilen kliplerde rol alırken, Connor'a gizliden gizliye gülümser. Onu motive eder. Klip çekimleri tam bir 80'ler çılgınlığıdır. Parlak ceketler, abartılı saç modelleri, renkli dumanlar ve gençliğin saf enerjisi. Connor'ın hayatında en büyük destek, abisi Brandon'dan gelir. Brandon, gençliğinde kendi hayallerini gerçekleştirememiş ama hala içindeki müzik aşkını koruyan biridir. Connor'a sürekli ilham verir. Ona plaklar dinletir. Müzik teorisi öğretir ve cesaret aşılar. Hayat sadece kaçmak değildir. Gerçekten istediğin şeyi inşa etmektir sözleri, Connor'ın en kritik kararlarını alırken hatırladığı cümle olur. Bu kardeşlik bağı, filmin en duygusal ve içten anlarından biridir. Grup her geçen gün daha iyi olur ve okulda, hatta mahallede tanınmaya başlarlar. Çektikleri klipler, arkadaş çevresinde büyük ilgi çeker. Connor artık sadece çekingen bir çocuk değil, hayallerinin peşinden giden, kendi sesini bulan bir gençtir. Fakat sorunlar tamamen bitmez. Aile içi tartışmalar Connor'ı hala zorlamaktadır. Rafina ise daha büyük hayaller kurar ve İngiltere'ye gitmek ister. Connor büyük bir karar vermek zorundadır. Güvenli ama sıkıcı bir hayata mı tutunacak, yoksa hayallerinin peşinden koşup Rafina ile yeni bir başlangıç mı yapacak? Filmin en unutulmaz sahnelerinden biri, Connor ve grubunun okuldaki yıl sonu gösterisinde çaldığı parçadır. Sahneye çıktıklarında herkes şaşkınlıkla onları izler. Connor'ın sesi önce titrer ama birkaç saniye içinde ritme kapılır ve yüzündeki ifade değişir. Korku ve çekingenlik yerini saf bir özgüvene bırakır. Arkadaşlarıyla birlikte sahnede coşkuyla zıplarken, izleyiciler alkışlarla tempo tutar. Bu an, Connor'ın gerçek anlamda özgürleştiği ve hayallerine ilk kez bu kadar yaklaştığı andır. Finalde Connor ve Rafina cesur bir karar alır. Bir sabah erkenden, kimseye haber vermeden küçük bir tekneye biner ve İrlanda'dan ayrılıp Londra'ya doğru yola çıkarlar. Denizin ortasında, rüzgar saçlarını savururken, Connor'ın gözlerinde hem korku hem de büyük bir heyecan vardır. Arkalarına baktıklarında Dublin'in gri ve kasvetli görüntüsü geride kalır. Önlerinde ise bilinmez ama umut dolu bir gelecek uzanır. Artık hayat tamamen onların ellerindedir. Sing Street, sadece bir gençlik ve müzik filmi değil, hayallerin, cesaretin ve dostluğun önemini anlatan samimi bir hikayedir. Film bize, bazen en büyük değişimlerin küçük bir yalanla başlayabileceğini ve asıl önemli olanın tutkularımızın peşinden gitmek olduğunu hatırlatır. Neşeli, duygusal ve ilham verici bir yolculuk sunar. Bu keyifli yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Böyle neşeli ve ilham veren film anlatımlarının devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.